Merhaba arkadaşlar, Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size sektörler arasında yolculuk yapma işlemi olan warp ve subwarp işlemlerini anlatacağım. Önceki videolarda bunlara kısaca değinmiştim. Şimdi uygulamalı olarak göstereceğim. Ee, Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca Twitter hesabımdan da yani X hesabımdan da Star Atlas'a ilişkin güncel paylaşımlar yapıyorum. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. E, Twitter linkim aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir filomu ikiye ayırdım. Bir tane şu deneme filosu bir üzerinden hareket edeceğiz. Bu filoda tıklıyorum. Bu filoda bir tane Pierce X4'üm var. Bir tane de Fimbul Airbike'ım var. Bunlar küçük gemiler ama hesaplamalar birbirinin aynısı hep. O yüzden küçük gemiler üzerinden gösteriyorum. Şimdi gemiyi yolculuğa çıkmadan önce ne yapmanız lazım? Öncelikle geminizi doldurmanız lazım. Zaten orada yazıyor. Yani arabanızın deposu boşsa gitmez. Ne yapıyoruz? Şuradan full refuel diyorum. Ekledi ve fullledim. Ben diyelim ki buradan başka bir sektöre bir de kaynakta bir şeyler de götürmek istiyorum. Onu nasıl yapıyorduk? Eğer bunlarsa bu fuel ammo, food ve toolkit'i yükleyeceksem eğer gemime buradan yapabiliyordum o işlemler ama bunun dışındaki eklemeleri inventory'den yapıyordum. Inventory'e giriyorum. Inventory'e girdikten sonra seçiyorum. Deneme filosu 1'di. Ona ekleme yapacaktım. Şimdi ben buna Electronics ve hidrojen yükleyeceğim. Bakın burada benim Starbase'imde var zaten. Bunları ben önceden de yükledim buraya. Marketplace'ten satın alıp buraya koydum. Şimdi burası ile ilgili söylemem gereken bir şey var. Şimdi her item'ın yani her malzemenin, kaynağın bir ağırlığı var. Bir kargo ağırlığı var. Yani kargoda kaplama yeri diyebiliriz buna. Bakın hidrojenin o ağırlığı 1. Bakın 1 yazdığım zaman otomatikman kargo hold statüsü 1 ekledi. 10 yazmış olsaydım 10 ekleyecekti. Fakat şimdi Electronics diye bir malzeme aldım. Bunun ağırlığı 2 arkadaşlar. Kargoda bir tanesi 2 birim yer kaplıyor. Bakın onu da ispatlayayım. Şuraya 1 yazdığım zaman bakın 2 oldu. 10 yazmış olsaydım 20 olacaktı. Bunu bilmeniz lazım çünkü bu kargo 638 demek ben her malzemeden 638 tane taşıyabilirim demek değil. Hepsinin ağırlığı var. Onu da şuradan bulabilirsiniz. Şu benim Excel dosyama onu da ekledim. Şu kaynaklar sekmesinde bakın kargo ağırlığı adında bir şey var. Bir sütun ekledim. Hepsinin ağırlığı buradan yazıyor. Bakın neydi? Electronics. Bakın Electronics 2. Ağırlığı 2. Ama neydi öbür malzeme? Hidrojen. Hidrojen kaç? Hidrojen de 1. Yani genellikle daha komplike malzemeler mesela işte radiation absorbe gibi yani craft'la birkaç seviye craft yapıp ulaştığınız malzemelerin ağırlığı fazla oluyor. Ben bunu buraya koydum. Buna internetten ulaşabilirsiniz. Bunu da göstermek istemiştim size. Şimdi devam edelim. Electronics işte mesela 30 tane Electronics ekleyeyim. 60 oldu. 10 tane de hidrojen ekleyeyim. 70 oldu. Tamam mı? Bunları ekliyorum. Tamam. Ekledim. Şimdi yeniden hangara gidiyorum. Bakın 70, 638 bu da var. Ama o bir işim yok yani. Öyle, ama o ne için lazım? Mining yapacağım zaman lazım. Öyle bir işlemi olmadığını düşünüyorum. Şimdi ne yapacağım? Deneme filosu 1'e gireceğim. Şu an hangardayım. Ne yapmam lazım ayrılabilmek için? Önce hangardan e, bağımı koparmam lazım. O da ne? Undock. Undock'a basıyorum. Evet, deneme filosu 1 has undocked. Undock oldum. Undock olunca nereye geliyordu? Undocked fleets'e geliyordu. Evet, oraya da geldik. Şimdi burada olunca burada ne var? Manage fleet. Bu filoyu yönet demek. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi önüme bir harita çıktı. Bunu daha önce hiç anlatmamıştım. Bu ekranı hiç görmemiştiniz. Şimdi burası benim şu an içinde bulunduğum sektör. Bakın tıkladığım zaman zaten selected location eksi 40'a 30 koordinatı ONI CSS. Ben şu an ONI CSS'teyim.
Şimdi iki tane yöntemimiz var demiştik. Bir warp işlemi, yani warp şöyle yazılıyor. Warp ve subwarp. Eğer hiçbir şey seçildiyse, şurası tikli değilse şu an warp işlemi yapmaya çalışıyorum demektir. Eğer buna tıklarsam o zaman subwarp işlemi yapmak istiyorum demektir. Şurada koyu renkle açık renk arasındaki fark da şu. Her filonun bir menzili var demiştim. Anlatmıştım önceki videolarda, filo istatistiklerinde. Bunun menzili buraya kadar. Warp işlemiyle. Fakat subwarp'a geldiğim zaman bakın o zaman daha da şey oldu. Daha geniş yerlere gidebileceğim. Açıldı hepsi. Ee, Ayrıca warp'la subwarp arasındaki farklar nelerdi? Warp'la daha hızlı gidiyorsun ama pahalı. Subwarp'la e, daha e, subwarp'la daha yavaş gidiyorsun ve de ucuz. Tamam mı? Şimdi şu haritanın üzerine de oklarla, şu yön tuşlarıyla hareket edebilirsiniz. Bunları telefondan yapmak zor arkadaşlar. Çok telefonla yapmayı önermiyorum. Bakın böyle haritayı üzerine hareket edebilirsiniz. Şeyle de mouse'un şeyiyle de hareket ederek, bu tekerleğiyle de hareket ederek bunu daha küçültüp daha büyütebilirsiniz. Bakın bu tüm dünya. Ya tüm ne denir ona? Bütün gezegenlerin olduğu harita. Şimdi biraz daha şöyle yaklaştırayım tekerlekle oynayarak. Çok şey oldu. Şimdi ben burada Oni CSS'teyim. Şuraya gitmek istiyorum diyelim. Buna menzilim yeterli değil Warp'la gitmek için. Menzilim yeterli değil. Onun yerine ne yapacağım? Subwarp'la gitmek istiyorum. Subwarp'a tıklıyorum. Ondan sonra buna tıklıyorum gitmek istediğim yere. Bakın diyor ki buradan oraya diyor 50 fuel harcar diyor. Yaklaşık süresi de 12 dakika 49 saniye. Ondan sonra ne diyor? You will have %93 fuel remaining after subwarping. Bu da diyor ki buraya gittikten sonra diyor %93'ün kalacak diyor. Şu an %100 ya depomuz. Buradan buraya gidince %3, %93 deponda fuel'un kalacak, yakıtın kalacak. Bu neden önemli? Çünkü gittiğin zaman bir de geri dönebilmen lazım. O yüzden buraya gittikten sonra hesap et. İşte %7 buradan götürüyorsa demek ki dönüş de %7 harcayacak. Tabii direkt buraya gelirsen buradan başka yerlere de gidebilirsin. %7 harcayacak. %93'ten %7'yi düşersen de %86 dönmüş buraya gelip geri dönersem %86 kalacak demek. Şimdi bir de Warp'la ilgili şunu söyleyeyim. Şurada yazıyor, İngilizce yazıyor. Ben onu size tercih edeyim. Warping cannot be cancelled and fuel is charged upfront. Yani şu demek, warp yapıyorsan, subwarp değil, warp yapıyorsan bunu yolculuğa bir kere başladığın zaman bunu iptal edemiyorsun. Ve yolculuk masrafı olan fuel baştan kesiliyor. Yani ben warp yaparken mesela buradan buraya gelecek olsam 48 tane fuel gerekiyormuş buradan buraya gelebilmek için. O 48'i baştan kesiyor bana. Yolculuk süresi de 14 saniye diyor. Onu diyor, buradan buraya giderken de iptal edemiyorsun diyor. Burada söylemek çalıştığı şey bu. Devam edelim. Ama diyor subwarp yapıyorsan diyor bu diyor iptal edilebilir diyor yolculuğun ortasında. Ve fuel masrafları yolculuk bittikten sonra kesiliyor diyor. Yani şimdi biz mesela subwarp yapacağız. Şimdi buradan buraya geleceğiz ya. 50 fuel. Ben buna başladığım zaman diyelim bu hareket etmeye başlayacak yavaş 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 yavaş. Buralar yolculuk başladıktan sonra bunu iptal edebilirsin diyor. Ayrıca da diyor en son yolculuk bittikten sonra fuel masrafını senden kesecek diyor. Bu da bu. Yani ne demek istiyorsa falan kafanız karışmasın diye. Şimdi başlayalım yolculuğu arkadaşlar. Önce subwarp'u seçince bakın normalde şunu tıklayıp şöyle bir daha tekrar edeyim. Subwarp'u seçmediğim zaman buraya gidemiyordum ama bunu seçince buraya gidebileceğim. Burası neresi? Burası da 14. Şurada koordinatı. Başlayalım. Bakın yolculuk 12 dakika sürecek. 12 dakika 49 saniye sürecek. Ben onu siz bekletmemek için oraya varınca yeniden şey yapacağım. Açacağım kaydı. Şimdi Subwarp'a tıklayayım. Şimdi Subwarp'a tıkla. Diyor ki şeyi değişti. Şu o location'a gidiyor diyor. 12 dakika 42 saniye kaldı diyor oraya varmasında. Sürede buradan geçmeye başladı. Şimdi hareket ettiğini de harita üzerinden de görebileceğiz. Şimdi buradan 10'den 14'e gidiyordu ya. Tabii çok yavaş bir hareket.
Bu yavaş yavaş böyle bu sürekli ekrana bakarsanız bu yavaş yavaş buradan buraya bu şey mavi e, işaret yavaş yavaş böyle buraya gelecek. Eğer Warp'la gelmiş olsaydım daha hızlı geleceği için o daha gözle görülebilir olacaktı. Şimdi onu göremiyorum. Bakın burada da görebiliyorum. Ana ekrana geldiğim zaman da 12 dakika 10 saniye sonra 14'te olacağım. Subwarping to buraya. Şu koordinatı. Şu koordinatlarını da anlatmıştım. Eksi ne demek, artı ne demek. Şimdi kaydı ben durduracağım arkadaşlar. Şu yolun ortasında göstereceğim bir kere. Biraz zaman geçsin. Şu 12 dakika beklemeyelim. Size izlettirmeyelim fazla fazla. Yolun ortasında bir daha açacağım. Evet bakın şimdi durdurmuştum kaydı. Bir daha başlattım. Bakın şuradan çıktık biz yola. Oni'den. Oni starting zone. Şunu biraz daha büyütsem olacak mı? Ha, şöyle. Ha, böyle buradan daha güzel gözüküyor. Buradan buraya gidiyoruz. Yolculuğumuz buradan buraya. Şuydu bizim hareket ettirdiğimiz deneme filosu 1. Bakın bu haritanın üzerinde yavaş yavaş hareket ediyor. 12 dakika, 13 dakika boyunca hareket edecek. Şu anda varmak üzere. Varınca şimdi gene durduracağım. Varınca yeniden başlatırız. Evet vardık arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Alright vardı diyor. Ready to exit suburb. Suburb'dan çıkmaya hazır diyor. Şu an buradayız. Şimdi burası neresi? 14. 14'e gitmek için ne yapmam lazım? İki yöntem. Ya buradan 14'ü seçeceğim veyahut da şurada deneme filosu 1'in yanında go to asset location diyor. Yani 14'e direkt buradan da gidebilirim. Bakın 14 diye şurada da yazıyor bu filo 1 için. O artık 14'te. Şimdi bunu tıklıyorum. Undocked Fleets henüz oraya gitti ama bakın orada henüz daha oraya da dock olmadı. Oradaki hangara bağlanmadık. Şimdi Undocked Fleets o yani bağlanmadığım için Undocked Fleets'te görüyorum hala. Şimdi ne yapacağım? Subwarp veyahut da warp yaptığın zaman ve o iş bittikten sonra ilk yapmanız gereken ilk önce o subwarp'tan çıkmak. O da exit çıkış. Exit çıkış demek. Subwarp da işte subwarp. Buna tıklıyorum. Subwarp'u bitirdim. Subwarp'tan çıktı. On pardon. Evet, exit subwarp yaptıktan sonra hangara bağlanmak için ne yapacağız? Dock'a basacağız. Birkaç tane filon bağlamak isteseydim o zaman dock'a basacaktım. Şimdi benim bir filom olduğu için buna basmam yeterli. Dock'a bastım. Şimdi ne oldu? 14'ün hangarına bağlandım. Benim oradaki kendi hangarıma bağlandım. Evet artık burada görüyoruz bunu. Şimdi bakın yakıtım %93 kalmış. Şimdi ne yapacağım? Bu 14'teki benim depoma, Starbase'ime buradaki yani şu hidrojen ve elektroniksim var. 10 ve 30 adet. 10 tane hidrojenim var, 30 tane elektroniksim var. Bunları indireceğim. Hmm, Hangarıma boşaltacağım. Ne yapacağım? İster buradan gelirim, şunları tek tek seçerim. Böyle yapıp transfer cargo to Starbase'e tıklayıp Starbase'ime aktarırım. Ama daha kolay bir yöntem var. Şurada unload all cargo. Bunun içindeki bütün kargoları boşaltıya tıklarsam bakın şimdi bu 70 ve 638'i bu 70 taneyi bırakacak. Cargo withdrawn from all fleet. Bütün filolardan çektim. Şimdi ne oldu? Nerede e, malzemeler? Şurada artık. 30-10. Bak available'ın bu Starbase'deki depoma geldi. 14'teki Starbase'imdeki şeylere geldi. 30 ve 10. Yani ne yapmış oldum aslında ben? Şuna bir daha tıklayayım. Buradan Oni'deki Starbase'deki depomdan Oni 4'teki Starbase'deki depoma aktarmış oldum kaynakları. Güzel gidelim Oni 4'e. Bu kadar aktarmış oldum ve bitti. Şurada. Bakın 0. Peki güzel. Bu sefer de şöyle bir senaryo olsun. Diyelim ki buraya yüklediklerimi geri Oni'ye gönderip yani diyelim ben burada mine ettim bir şeyler. İşte kazandım. Bu kazandıklarımı diyelim ki Oni'ye götürmek istiyorum. Ne yapacağım? İlk önce Starbase'den filoma aktaracağım. Şöyle şurada Oni 4'te olan Oni Starbase şu Oni 4'te olan. Buna tıklayalım. Oni 4'e gidelim. Oradaki Starbase hangarıma gireyim. Bu sefer yükleyeceğim. Yükleme işlemini nerede yapıyorduk? Eğer yükleme işlemi bu fuel, ammo, food veyahut da toolkit olsaydı buradan hangarın içinden yapabiliyorduk. Ama bunların dışında bir şey olduğu için onu ne yapacağım? My inventory'e geleceğim.
Ne yapacağım? Deneme filosu 1'i seçeceğim. 30'u seçeceğim. 10'u seçeceğim. Transfer to fleet diyeceğim. Şimdi ne yaptım? Starbase'den, Oni4'teki Starbase'den filoma aktardım. Hangar vasıtasıyla. Tamam, bu artık yeniden geldi buraya. Demin boşaltmıştım. Şimdi yeniden doldurdum. Şimdi geri döneceğim. Starbase hangarda. Ne yapmam lazım geri dönebilmek için? Önce undock yapacağım. Hangardan ayrılacağım. Undock ol dedim. Gitti. Hangarda değil artık. Nereye geldi? Undocked Fleets'in olduğu yere geldi. Bu sefer deneme filosu bir. Ne yapacağım? Yolculuk yapacağım. Onun için de Manage Fleet'e geliyorum. Şimdi ben artık buradayım arkadaşlar. Demin buradaydım. Bakın bu. Seçemiyormuş. Heh. Şu Oni CSS'teydim. Buraya geldim. Şimdi artık buradayım. Bakın zaten bunun göstergesi de biraz farklı. Daha üçgen gibi. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Subwarp'u gösterdim. Bu sefer warp yapalım. Şuraya warp yapalım. Bakın buraya gelebiliyorum. Buraya gelebiliyorum. Şuraya da aynı şey. Ne kadar? Fuel required 68. Benim ne kadar fuel'um var? 667 fuel'um var. Gidebilirim. Problem yok. Bakın şimdi ne kadar hızlı gittiğini göreceksiniz. Warp'la gittiğimiz zaman. Bakın subwarp gitmiyorum. Warp'la gideceğim şimdi. Estimated time 20 saniye. Buradan buraya 20 saniyede gideceğim. Bakın warp'a tıkladım. Bakın yolculuğa başladı. En route to location. Bakın gidiyor. Gördünüz mü? Hareket başladı. Daha hızlı. Demin yavaştı. 11, 10, 8, 7, 6, 5 diye gidiyor. Gidiyor. Hareket ediyor. Hala hareket ediyor. Ve bitti. Vardı diyor. Şimdi bakın. Bir yere illaki sektörden sektöre gitmeniz yerinize gerek yok. Şu aradaki bölgelere de gidebilirsiniz. Şimdi ben ne yaptım? Bu aradaki şu bölgeye geldim. Buradan buraya geldim. Şimdi ne yapacağım? O bölgeye gideceğim. Bu sefer oraya bakın ne dedi? Orası bir sektör olmadığı için undiscovered sektör. Yani keşfedilmemiş sektör dedi. Benim burada harekete yeniden bir daha harekete gidebilmem için ilk önce gene exit warp deyip bastım. Heh. Demin Morpheus'u bir exited şeyden warp'tan çıktı diyor. Tamam, warp'tan çıktık. Artık buradayız. Bakın demin buradaydık. 14'teydik. Şuradaydık. Şimdi artık burada undiscovered sektör olan şuradaki karenin içindeyiz. Şimdi ne yapacağız? Buradan bir daha ben gitmek istiyorum. Bir daha yapalım. Bakın bu arada Warp'ta saniye şey yapmayı unuttum. Warp'un cooldown süresi vardı ya. Şuradan yapalım. Onu bir daha göstereyim. Ya da şuraya mı geleyim? Şuraya gelsem der misin? Şuraya geleyim. Pardon. Bir daha Warp yapıyorum. Bu tabii küçük gemi olduğu için şey süresi menzili çok az. O yüzden çok fazla Warp yapmam gerekiyor. Tek seferde büyük geminiz olsa tek seferde oradan oraya gidebilirsiniz. Evet, gene hareket ediyor bakın orada. Şimdi varınca size şeyi göstereceğim. Bakın. Go to asset location diyorum. Oraya gitti. Hemen hızlı hızlı exit warp yapayım ki o cooldown süresini göreyim. Bakın oradan çıktı. Bakın. Demin konuşurken zaman geçti şey yapamadık. İkinci warp'umuzda bakın o bir dakikalık soğuma süresini görüyorsunuz. Yani bir daha buraya gidemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Warp'la giderim. Warp'ta soğuma diye bir şey yok çünkü. Bakın buna tıklayıp buradan giderim ama yavaş giderim. Hızlı gitmek istiyorsam bakın şu sürenin geçmesini bekliyorum. Bu küçük gemi olduğu için 1 dakika. Gemiler büyüdükçe warp cooldown yani warp soğuma süreleri de uzuyor. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika diye gidiyor. Şimdi bu sürenin geçmesini bekliyoruz. Ben durduruyorum. Ya da açayım yeniden. Bakın saniyesi sayıyor. Tamam. Bitmek üzere. Hop artık müsaade ediyor artık warp yapmama. Şimdi bakın bak fuel'um bunların işleminde bu işlemde her yaptığında fuel'um azalıyor. Dikkat edin o fuel'u sürekli kontrol etmeniz lazım. Yarı yolda kalmamanız lazım. Çünkü fuel burada. Oni CSS'te. Şimdi sen gemini buraya getirdin. Kaynağın bitti. Galactic Marketplace'ten satın alırsan paran olsa bile satın alsan bile o burada olacak. CSS'te olacak. Şunu tutayım mı? Göstereyim. Ha. CSS'te olacak o. Sen buradasın. Fuel'un bitti. Ne yapacaksın? İşte
Orada da işte şuradaki self distract devreye giriyor. Şu an gösterebilirim onu. Onun zamanı geldi. Şimdi istiyorsanız tabii Warp'la şuraya gidebiliyorum artık. Problem yok. Ee, Niye bana yaptırtmıyor buraya? Ha, pardon. Orası şeyin içinde değil. Menzilimde değil. O yüzden gidemiyoruz. Yani şuraya gidebiliyorum. Buraya da gidebiliyorum ama şuraya gidebiliyorum. Aslında yani renklerde bir hata var sanırım onu. Yani şurası gibi aslında. Bura gibi. Buraya gidemiyorum. Henüz menzilimin içine girmemiş yani. Subwalk'la istersem giderim. Şimdi şöyle bir Şimdi şöyle bir senaryo yapalım arkadaşlar. Diyelim ki ben gittim işte şuralara. Buraya gittim. Yakıtım %73 değil de yüzde yaptım %5 kaldı ve dönemiyorum. Fuel'um bitti. Ne yapacağım? İşte orada da şu self destruct tuşu devreye giriyor. Self destruct kendi kendini yok et demek. Ya bu yok et demek şey değil. Geminin yok olmuyor. Şurada şey yazıyor. Bakın bunun açıklamaları şurada İngilizce yazıyor. Ben onu size tercüme edeyim. In the most direct circumstances you can self-destruct your fleet. Üstü şey yapabiliyorsun diyor. Kendi kendine diyor filonu distract edebiliyorsun diyor. Ve diyor Faction'ın home star base'ine gidebilirsin diyor. Respawn. Oraya respawn'la ışınlanma diye çevirebiliriz. Starbase. If you choose to self-destruct yaparsan diyor all collected cargo will be lost. Ama bunu tercih edersen diyor kargonda eğer bir takım malzemelerin varsa diyor onlar yok oluyor diyor. Ve diyor bu işlem için diyor senden 150 atlas diyor. Ee, işlem ücreti alacaksın, komisyon alacaksın diyor. Bunlar işine gelirse yap diyor. Şimdi bunu yani ben şimdi self-destruct'ı göstereceğim ama bunu biraz manipüle de edebilirler. Şimdi bu aslında edilebiliyor. Bu aslında senin yakıtın bittiği zaman bunu kullanman için işte kimse sana yakıt getiremiyor. Onu bertaraf edebilmek için onun geminin denizin ortasında kalmış gibi olacak çünkü. Onu engellemek için. Fakat bunu şey yapıyorlar. Mesela çok uzak bir yere gittin. Şimdi söyledik yani şundan çok uzak bir yere gitmiş olabilirsin. Şuralara gittin mesela. Bundan sonra buradan buraya gitmek istiyorsan eğer ışınlanmayla da gidebilirsin. Bunu sen kendine self-destruct yapıp buraya gidebilirsin. Ama kargo götüremiyorsun işte yanında. Ama boş gideceksen eğer buradan buraya, şuradan veyahut da herhangi bir uzak bir yerden buradan buraya boş gideceksen eğer 150 atlas karşılığında hemen çok kısa bir sürede buradan buraya ışınlanma yapabilirsin self-destruct aracılığıyla. Ben hiç yapmadım şimdiye kadar. Yani bu videoyu çekmeden önce deneme amaçlı bir kere yapmıştım ne oluyor diye. Bundan başka oyun oynarken hiçbir zaman kullanmam gerekmedi. Ya bu tabii bir hack şey. Ee, Yani bu aslında oyunun amacı dışında olan bir şey. Yani bu senin ışınlanma işi aslında dediğim gibi şey. Sen denizin ortasında tek başına asılı kalmasın diye gemin. Şimdi de self destruct'ı yapalım görelim arkadaşlar. Bakın şu an depomda ne var? 529 tane fuel'ım var. 70 tane de kargomda şeylerim var. Ne var işte? Şu refresh. Burası bu arada şu kargoyu bazen göremiyorsunuz. Orada refresh düğmesi var. Güncelleme bazen geriden geliyor. Onu da söyleyeyim lafı yeri gelmişken. Hidrojen 10, Electronics 30. Tamam mı? Neden 70? Çünkü Electronics'in katsayısı 2, ağırlığı 2 olduğu için 30'da 2 çarpıyor 60. Bir de 10 ekliyorsun 70. Deponda 70 birim yer kaplıyor. Bakalım ne olacak? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Self Destruct'a tıklarsak. Bastım. Bakın hemen yaptı Self Destruct. Cüzdanıma da gireyim. Bakın buradan kesti. Burada 800 küsürüm vardı benim. Şuradan görebiliriz. Bak 150 atlas gitti gördünüz mü? 150 atlasımı kesti benden. Nerede göreceğim ben onu? Bakın respawning diyor. Yani ışınlanıyor diye şey yapıp çevirebiliriz. Bunun bir süresi var. O da ya bir dakika yanlış hatırlamıyorsam. Bu şeyle alakalı. Filo istatistiklerinde var bu. Bakın şu filo istatistiklerinde. Heh, bakın şurada respawn süresi. Burada 60-80. Şimdi bizimki bu şu küçük gemiler olduğu için 60 saniye bunu bekleyeceğiz. Ben durduruyorum. Beklemeyelim. Onu bitince gösteririm yeniden süre. Tamam süre bitti arkadaşlar. Bir dakikalık süremiz bitti. Respond to CSS hangar. Şu an CSS hangarına ışınlandım diyor. Işınlandın diyor. Ona gidelim. Bakın artık CSS'teyiz. Oni CSS'teyiz. Artık o gemim. Bakın. Deneme filosu 1. Heh, şimdi söyleyeceğim şey 150 atlası gitti. Benim fuel'um vardı. Fuel'um da gitti. 0.
Amobank'im zaten yoktu. Cargo Hold'umda vardı işte. Electronics ve hidrojenim vardı. Onlar da gitti. Sıfır. Sıfıra sıfır. Sanki yeni filo kurulmuş gibi. Yani bir ceza penaltı gibi bir şey bu. Yalnız bu respawn bunu yaptıktan sonra şurada bir de exit respawn demeniz lazım. Onu da dedikten sonra artık sanki filoyu yeni oluşturmuş gibi olacaksınız. Tamam. Bakın artık sanki filo yeni oluşturulmuş gibi. Evet arkadaşlar hepsini anlattık. Yolculukla ilgili warp anlattık, subwarp anlattık, kargo ağırlıklarını anlattık. Kaynak başka gezegene, başka sektöre, efendime söyleyeyim şey göndermeyi, kaynakları gönderip oranın Starbase'ine bırakmayı gösterdik. Oradan yeniden yüklendik. Bu sefer dönüşümüzü warp'la yaptık. Warp'la yaparken ben işte bir de self destruct yani respawn işini gösterdim. O nasıl oluyor diye. E, Yolculukla ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Yolculuk önemli bir şey. Çünkü çok zaman mesela Subworld'da her yere gidebiliyorsunuz ama çok uzun sürüyor. Mesela şu MRZ 36 mesela bizim Oni'mizin şeyleri şunlar. Oni'nin gezegenleri bunlar. Tabi bu MRZ 26'ya kadar gitmen gerekiyor. Yani burada yakıt hesabı yapman lazım. Deponun büyük olacak ki fuel depon ta buraya kadar gidip dönebileceksin. Veyahut da yolu üzerinde bir yerlere önceden fuel depolanmış olacak. İşte fuel'u orada yakıt ikmali yapacaksın. Yani oyun böyle şey gözüküyor ama böyle hani web sayfası gibi gözüküyor ama çok değişik stratejilere gebe. Henüz daha savaş yok. Savaş gelecek işin içine. Daha bir dolu özellik eklenecek ama bence bu hali bile güzel. Değişik stratejiler yapabiliyorsunuz. Yolculuk işiyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Oradan güncel paylaşımlarım yapıyor. Yeni gemi alacaksanız da aşağıdaki linkten %10 indirimli indirim linkiyle gemi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.